Fazıl Say'la en çok röportaj yapan gazeteci unvanı da bu röportajda Herhalde alacağım öyledir, Fazıl Bey. evet, evet. Hoş geldiniz efendim. Claros'tan başlamak istiyorum. O enteresan bir hikayesi var çünkü. Görkemli, bir yandan ürkünç, bir yandan efsanevi olayı anlatan bir eser besteledim 10 dakikalık. İnsan insana da hemen gelmek istiyorum. Onun da bir premieri var. Sözleri olmadan piyanoyla anlatsam kendim, hayatımın tecrübeleri, iyisi kötüsü, dertli anı veya mücadelesiyle Küçük Karabalık hepimizin hayatında çok önemli bir kitap. çocuklar da çalabilsin diye biraz daha naif ve daha kolay çalınır bir parça yapma şeyine dönüştürdüm. Türkiye'de kendini soyutlamamalı, kendini ötekileştirmemeli. Çok ihtiyacı var Türk sanatçılarıyla buluşmaya vesaire. Madem 10 kişiler, 10 tane Türk'le beraber bir şey içmeye gittiğimiz oluyor. Karlı Ankara Gölü'ydü, babamla gitmiştik. Hatırlıyorum o ilk dersi. Gerçekleşmeyen hayaliniz kaldı mı? Hayal ettiğimin daha fazlasına ulaştığımı ben düşünüyorum. Kaz Dağları'nda bir konser verdik, 50.000 kişi geliyor. Klasik müziğin azaldığı, hip hop'un çoğaldığı bir dünyaya dönüşüyor. Doğruyu doğru diyorsunuz, yanlışa yanlış diyorsunuz. İktidarın değişmesi halinde bu çıkmaz sokak tekrar açacaksa iktidarın değişmesini desteklerim. Yani neyi destekleyeceğim? 30 yıldır tek kelime laf etmemiş. Sadece piyano çalıyor filan. CHP Genel Başkanı'yla bile kendimi kavganın içinde bulduğum oluyordu. Aşık olan Fazıl Say, seven Fazıl Say, evlenen, ayrılan yani tüm insani yönlerinizle. Aysun Öz'de Başka Şeylerden merhabalar. Bugün benim çok sevdiğim, biliyorsunuz artık zaten herhalde Türkiye'nin dünyaya açılan, dünyaya sesini duyuran nadir sanatçılarından bir tanesi sevgili Fazıl Say. Benim en çok sevdiğim sanatçılardan bir tanesi ve herhalde ben bu sene artık Fazıl Say'la en çok röportaj yapan gazeteci unvanı da bu röportajda Herhalde alacağım öyledir, Fazıl Bey. evet, evet. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bugün Fazıl Say'la biraz 50 yılı konuşacağız. Bahanemiz de her yıl olduğu gibi Fazıl Say'ın geleneksel yıl sonu konseri öncesi bizim geleneksel yıl sonu röportajımız ve yeni yılla ilgili de planlar, projeleri konuşacağız her yıl olduğu gibi. Bu yıl Fazıl Bey'in 50. yılı. O yüzden çok daha özel bir yıl bence. 5 Ocak 1975'te piyano başına ilk derse gitmiş Fazıl Bey. Bunların hepsini konuşacağız. Ama önce 21 Aralık yıl sonu konserinden başlayalım istiyorum. Aynen. Biliyorsun artık gelenekselleşmiş bir yıl sonu konseri geleneğimiz var. Burada yıllar içinde Nazım Oratoryosu, Truva Sonatı, orkestra ile konserler. Tabii birçok kere Genco Erkal rahmetli Evet. bizimle beraberdi. Cem Adrian, Senat Bağcan, orkestra şefleri filan. Bir Volkswagen Arena'da bir yıl sonu konseri yapmak İstanbul'un da bir geleneği haline geldi ve o bakımdan biz bu yıl bir solo konser, bir resitaller ve sadece kendi bestelerimle oluşan ve çoğunluğu da yeni ilk defa seyirciyle buluşacak olan eserler var programda. Evet, 3 premier var dediğiniz gibi ve bunların üçü de ayrı ayrı çok önemli, çok kıymetli. Öncelikle Claros'tan başlamak istiyorum. O enteresan bir hikayesi var çünkü. Evet, Claros'a bu yaz ben ilk kez gittim. Claros Kehanetler Tapınağı, kutsal alanı. 3000 yıllık bir antik şehir. Kolofonun içinde değil mi? Evet. Ve burada 3000 yıllık gelenekte kehanetler, kahinler oradaki işte o kutsal sudan esinlenerek Büyük İskender'in bile İzmir'i kurmasına vesile olacak kehanetler falan dönüyor. İlginç bir hikayesi var tabii oranın ve ben etkilenmiştim. Bir kehanetler tapınağı Claros eserim olsun istedim ve piyanoda kendimin çalacağı bir görkemli, bir yandan ürkünç, bir yandan efsanevi olayı anlatan bir eser besteledim 10 dakikalık. Evet. Bizim antik kentlerimiz, yani Ege'de zaten ve Ege'de ve Anadolu'nun nereye gitseniz her yerden bir antik kent çıkıyor. Çok da zenginiz bu konuda, ne mutlu. Böyle bir eser olması da sizin repertuarınızda ayrı kıymetli. Tabii İzmir'den bir antik şehir olması ayrı kıymetli. Ben İzmirli olarak çok mutlu oldum çünkü her gittiğimde benim o antik kentlere ve biraz böyle tüylerim diken diken olur. Herkes aynı şeyi hisseder sanıyorum. Hani kimler yaşadı, nasıl yaşadı, nasıl bir şimdi serüvendi. şöyle, aynen ben bestelerimde dediğin gibi antik kentlerden çok beslenmişimdir. Patara diye bir eserim var. Truva Sonatı Truva Sonatı var.
İzmir Suite'nin bölümlerinde Ne var. var? İşte bu Klaros var. Ayrıca da Doğu Anadolu'nun yani Şahmeran Efsanesi, Şahmeran. Mezopotamya Senfonisi, o Anka-Kuşu Efsanesi vesaire vesaire. Yani benim müziğime konu oldu Anadolu'nun binlerce yıllık mirası. Evet. Tabii Anadolu'nun binlerce yıllık mirası deyince insan insana da hemen gelmek istiyorum. Onun da bir premieri var. Piyano olarak çalınması. Piyano için bir insan insan temasından, insan insan şarkısı sözleri dolayısıyla fevkalade anlamlı ve benim de en çok sevilen eserlerimden biri oldu ve tanınan. Evet. Özellikle Türkiye'de çok Muhyiddin Abdan'ın sözleridir. Ben 30 yıl önce besteledim o şarkıyı. İşte ilk şarkılarda ilk kez Serenat Bağcan'ın da olduğu albümde Cemaat Yayan, Güvenç Dağüstün kaydımızı yapmıştık. Ve bu şarkı birçok vesileye konu oldu. Sevilen bir eser oldu. Ama ve asıl müziği beslediğim 30 yıl öncesine dönüp bugün insan insanı sözleri olmadan piyanoyla anlatsam kendim, hayatımın tecrübeleri, iyisi kötüsü, dertli anı veya mücadelesiyle hayatı anlatan, insanı anlatan benim kendi dilimden, piyanoyla bir 10 dakikalık bir konser eseri yaratmak istedim. Bu insan insanın temasının geçtiği bazen saklı, gizli saklı olduğu bir eser aynı zamanda. İnsanların ilgiyle dinleyeceğini düşünüyorum. Dediğiniz gibi çok bilinen ve çok sevilen bir eser insan insan. Sadece ülkemizde değil bu arada. Dünyada da en çok sevilen eserlerinizden bir tanesi. Evet. Zaman zaman farklı ülkelerden yorumlar geliyor. Onları sosyal medyada da çok karşılaşıyorum. Tekrar yani sizin piyanonuzdan dinlemek ayrıca çok keyifli olacak. Tabii bir de yine 21 Aralık yıl sonu konserinde Küçük Karabalık'ın da premieri yapılacak. Küçük Karabalık hepimizin hayatında çok önemli bir kitap. Ve çocuklukta okuduğumuz ama tüm hayatımızı etkileyen bir kitaptı. Evet. Her zaman öyle olacak, öyle de kalacak. Samet Behrengi'nin, evet. İranlı yazar Samet Behrengi'nin dünyanın bütün çocuklarına armağan ettiği bir çocuk romanı evet. Aslında. Hepimizin ilk okuduğu kitaptı o 70'li 80'li yılların çocuklarının evet. Çoğu bu kitapla kitap okumaya başlıyor. Evet. Yani 2. 3. sınıftan itibaren. Tabii çok anlamlı bir hikayesi var. Bir küçük karabalığın aslında akarsuda dolanırken yani aslında hayatla betimliyor. Başına gelenler. Onun tehlikeler, büyük balıklar, küçük balıklar, okyanuslar vesaire. Onun öyküsünden aslında hayatı öğreniyoruz. Ben bu eseri bestelerken bunu sadece çocuklar dinlemesin. Aynı zamanda çocuk piyanistler, piyanoya başlayanlar 2 yıldır, 3 yıldır piyano çalan çocuklar da çalabilsin diye biraz daha naif ve daha kolay çalınır bir parça yapma şeyine dönüştürdüm. Bütün dünyanın, yani hedefim şu, Küçük Karabalık'ta, dünyanın tüm çocukları Çin'de, Japonya'da, Amerika'da, Avrupa'da, Türkiye'de her yerde çocuk parçası olarak öğrenebileceği, çalabileceği, konserlerinde çalacağı değil mi? Evet. Ne kadar çok Instagram'da video düşüyor önümüze. Evet. Küçük çocuklar piyano çalıyor. İşte o parçaları. 4 tane öyle parça besledim. Tabii Behrengi'nin hikayesini de düşünerek, anlatarak işte bir yerde tehlikeli büyük balık geliyor, alaca balık geliyor vesaire. Bütün onları da şey yaparak çocuk parçalarını oluşturdum. Evet. Şimdi, onun da ilk seslendirilişi aynen Volkswagen Arena'da. Çocuklar için bir şey yapmak da çok güzel. Çünkü şöyle de bir durum var. Şimdi siz klasik müzik sanatçısınız. Dünyaca ünlü Türkiye'de bizi her yerde temsil ediyorsunuz. Yılda 130 konser veriyorsunuz. Ama Fazıl Say'ın çocuklara da her zaman uzanan bir eli vardı. Sesi vardı, tınısı vardı. Onlar için albüm yaptınız. Hiçbir zaman da çocukları es geçmediniz ve şimdi biz Didem'le birlikte çalışıyoruz. Didem Yılmaz'la. Onun da bir kızı var, Mercan. Mesela o 2 kızı da sizi tanıyor, biliyor, çok seviyor ve tüm çocuklar böyle. Yani sizin gibi büyük bir sanatçının çocuklara ulaşması ve onlara bunu sevdirip bu tohumları atması, klasik müzik tohumlarını atması o kadar kıymetli ki.
Ben kendim piyano dersi veren bir eğitimci değilim. Çünkü ona imkan da yok yani kendi konserlerimden ve çalışmalarımdan dolayı. Ama dediğiniz gibi çok kıymet vermek istiyorum. Çocuklara müziğimi ulaştırmak ve yönlendirmek istiyorum. Yani bunlar var. 10 yıl kadar önce yine seninle sanırım konuşmuştuk. Evet. Çocuklar için albümü vardı Evet, piyanoyla evet. anlatıcı. Benim oğlum için de Evet, imzalamıştınız. evet. Onun sonrasında çok da ilgi görmüştü. Hakikaten çocuklar için de güzeldi. Şimdi bu biraz daha belki piyano çalan çocuklar vesaire, Küçük Karabalık, tabii ki İngilizce Little Black Fish olarak bütün dünyaya şey yapacağız. Hatta Samet Bereng'in hikayesini de ekleyerek vesaire. Daha çok yapmalıyım çocuklar için. O kontağı, o köprüyü hep aktif tutmak lazım diye düşünüyorum kendi adıma da. Evet, evet. Tabii çocuklar demişken benim oğlum Tibet'in en sevdiği sizin eserlerinizden biri de İnsan İnsan ve İnsan İnsan'ı şimdi o yüzden tekrar geri dönmek istiyorum aklıma çünkü şöyle bir soru da vardı hep. Şimdi İnsan İnsan'ı biz evet 30 yıl önce bestelediniz, dinliyoruz. Çok sevdiklerimizden bir tanesi. Ama biz onu hep büyük orkestralardan, korolardan da dinledik. Çok farklı korolardan da, orkestralardan da dinledik. Bu sefer sizin 30 yıl sonra tekrar bunu piyano eseri olarak sunmanız, 30 yıl önceki İnsan İnsan'la 30 yıl sonraki İnsan İnsan, yani notalar aynı olsa da o yorumunda ve sizin bu 30 yıllık hayatınızı da işin içine kattığımızda farklı bir atmosferi, tınısı ya da duygusu oluyor mu? Şimdi ben kendim dediğim gibi kendimle dertleştiğim bir eser besteledim. İnsan İnsan'ın melodisi sembolik oldu orada Evet. bu yeni bestede. Hatta çok çağdaş tınıların içinde kimi zaman dediğim gibi gizli saklı Evet. geliyor melodi, kimi zaman apaçık geliyor. Ama bu biraz da çeşitlemeler Evet. şeyle virtüöz bir piyano parçası, renk ve ifade insanı kendimin tekrar anlatmak istediği ve İnsan İnsan şarkısının temasını kullandığım kendimle buluşma gibi düşünüyorum. Evet. O yüzden Ama bunu diğer piyanistlerin repertuarında olabilecek yüksek seviyede bir estetiğin ve piyano çalışan olduğu bir eser olarak hedefledim. Yani onların da çalacağını, şimdiden çok ilgi duyan piyanistler var. Bunun notasını ver, biz de çalalım evet, diyenler evet, var. evet. Onlar da kendileriyle hesaplaşacak mı icra ederken Bu sizce? biraz hayat üzerine bir eser olduğu için onlar da şey yapacak. Şimdi İnsan İnsan, Muhittin Abdal'ın sözleri, sözel müzik sonuçta bir şiiri besteledim ben. Bu sefer o sözler yok. Evet, Çünkü insanlar o sözleri biliyor. evet, E, Bu sefer piyanoyla insanı başka türlü kendi bakış açılarımızla anlatmak isteyen bir eser. İnsan İnsan şarkısı filmlerde, dizilerde vesaire veya sosyal medyada şu veya bu görselin veya olayın, dramanın altına konmuşluğu da vardır. evet, çok. Özünde Muhittin Abdal bir filozof olarak insanı anlamak istediğini anlattığı bir şiirdi. İnsan nedir şimdi bildim derken doğal betimlemesiyle şair olarak onu söylüyor, halk ozanı olarak. Bunu her tarafa çekmek de doğru değil aslında. Doğru. Tabii o zaman Mozart ve Mevlana'ya da gelelim. Hani bu kadar eserlerin içerisine dalmışken ondan da biraz bahsedelim istiyorum. Mozart ve Mevlana benim bu Doğu Batı kültürleri, dostluk köprüleri veya çatışmaları arasındaki en kapsamlı eserim oldu. Doğulu bir filozofun, Mevlana'nın ve batılı büyük bestekar Mozart'ın birisi sözlerini yazıyor, öbürünün müziğinden alıntılarla işlenen bir eser. Dolayısıyla aslında farkında değiliz belki ama bütün bu Orta Doğu, Asya olayları, bu Batı'yla olan uzaklaşma, düşmanlaşma, ötekileşme sosyal döneminden geçiyoruz ve siyasi döneminden geçiyoruz. Bu hepimizin insan olduğunu, aynı gezegende eşit olmamız gerektiğini unutmamamız gereken ve dolayısıyla da kültürler arası dostluğun bunun bir numaralı taşıyıcısı olduğunu düşündüğüm için bu eseri bestelemiştim. İlk kez Luzern'de İsviçre'de çalındı 2-3 ay önce.
Türkiye'de de 2025'te bu eserin seslendirilmesini planlarımın baş köşesinde. Çünkü Türkiye'de de bu bilinmeli. Ve hatta keşke Konya'da filan da ne güzel olur. konseri olsa bunun. Korolu orkestralı bir eser. E, Bir katkı olacağını düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Türkiye'de de tekrar yani Türkiye'de kendini soyutlamamalı, kendini ötekileştirmemeli ne batıya karşı ne Ne öbür doğuya tarafa karşı. Çünkü biz de arada bir ülkeyiz. Bizim kimliğimiz böyle. Hem doğuluyuz hem batılıyız. Aynı benim besteci olduğum gibi. Evet, aynen öyle. O yüzden de özellikle günümüzde çok kıymetli Mozart ve Mevlana. Evet. Yani insan ne kadar günümüzü aktarıyorsa ve her duygumuza karşılık geliyorsa bence Mozart ve Mevlana da şu anda hem gündeme hem de kendimize çok uygun. Tabii yıl sonu konseri böyle çok premierli ve çok nefis bir konser olarak geçecek. Zaten kayıtlarda şu anda dönüyor. Amerika turnesine gelmek istiyorum. Çünkü Amerika turnesi, Amerika'da turne yapmak öyle kolay bir şey değil. Çok emek isteyen bir şey ve siz kendi ekibinizle ACM Production olarak Amerika'ya gidiyorsunuz ve muhteşem bir liste var önümde konserler. Aynen. Şöyle ben Amerika'nın büyük orkestrayla çaldığım CD'ler yaptım, konserler verdim. Amerika'da her yıl bir veya iki büyük turne gidiyoruz. Bu gidişimdeki şehirlerde Washington DC tekrar var. 3 yıldır gitmiyordum. Philadelphia var. Philadelphia'ya galiba 25 yıl sonra ilk kez gidiyorum. Oo. Evet, orkestrasına gitmiştim oranın. Bir Chicago var. Chicago'da işte Volkswagen Arena konserinde, yani bütün bu konserlerde Volkswagen Arena'da çaldığım bu yeni eserlerin bahsettiğimiz şeyler var. Bir tane de New Jersey'de Wayne şehrinde, New York'a yakın tabii. Ve orada biz hem Amerikalı asıl müzik severleri, konserlere giden şeyleri bekliyoruz konserlerimizi, hem de ciddi bir Türk kitlesi o şehirlerde bizim konserimize ilgi de gösteriyor. Bütün bu Türkiye'den kopuklu Amerika'daki Türkler tabii biraz Avrupa'dakiler gibi değil. Onların geliş gidişleri Türkiye'ye çok daha Hele seyrek. şimdi daha da zor. Çok daha seyrek. O yüzden onların çok ihtiyacı var. Türk sanatçılarıyla buluşmaya vesaire. O bakımdan Şubat başındaki bu turnede 4 Şubat'ta Chicago'dayız. 6 Şubat'ta Philadelphia, 7 Şubat'ta Washington, 8 Şubat'ta da New Jersey'deyiz. Şubat başında Amerikalı sanatseverler ve Amerika'da yaşayan Türklerle bu konserlerle buluşmak istiyoruz. Evet, 30 Ocak'ta da Kanada'dasınız. 30 Ocak'ta Nicholas Alçet Cellist, Kanada'dayız, Kingston şehrinde. 1 Şubat'ta da gene Nicholas Alçet'le. Bunlar daha butik küçük salonlar Baltimore'da, oda müziğinin serilerinin olduğu müze salonları vesaire. Evet, ama müthiş bir takvimle karşımızdasınız. Amerika'da evet, oradaki Türkler yani çok uzak olduğu için daha seyrek gidip geliyor dediğiniz gibi. Ama sizin konserleriniz de orada da günler öncesine aynı Türkiye'de olduğu gibi, pek çok yerde olduğu gibi sold out oluyor. Ve büyük bir özlemle de ve ben takip ediyorum. Özellikle konserden sonra muhteşem böyle bir buluşma da gerçekleşiyor. Sizle sohbet etmek istiyorlar, konuşmak istiyorlar ve her konserinize geliyorlar. Amerika'daki seyircinin duygusu biraz farklı mı? Amerikalılar da geliyor, sadece Türkler değil tabii. Tabii. Orada farklı bir buluşma Ya gerçekleşiyor. Şimdi şöyle, yurt dışında ben Türkiye'de 10-15 konser veriyorsam yurt dışında 80-90 konser veriyorum. Avrupa'da ciddi bir oran, yani %70 Avrupalı, %30 da Türk olan, yani 2000 kişilik bir salonda bu bahsettiğimiz 700-800 Türk'ün de geldiği diğer Avrupalılar. Yani bu yüzden konserlerde her seferinde Avrupa konserlerinde o büyük salonlarda, Köln'ün Filarmonisi'nde, Paris'in Şanzelize'sinde, Londra'da, Barbican'da falan izdihamlar olabiliyor. Asya'da salonu dolduranların %99'u tabii ki Japonlar, Çinliler vesaire. Şangay'da çalınca tabii ki Şangay'la, Tokyo'da çalınca tabii ki orada Türk nüfusları da az. Ama 15-20 tane Türk de olsa işte onlar iyice uzak Türkiye'ye ve iyice bambaşka bir kültürün içinde çalışıyorlar. Başka bir uzaydalar gibi. Evet. Onlarla da, özellikle onlarla konserlerden sonra madem 10 kişiler, 10 tane Türk'le beraber bir şey içmeye gittiğimiz oluyor vesaire. Yani
ayrıcalıklı bir durumdalar Asya'da çalışan Türkler. Amerika'ya gelince de dediğimiz gibi Amerika'da son 20 yılda Türklerin nüfusu çok arttı. Ben 90'larda Amerika'da yaşarken işte konserleri biz hep üniversitelerde çalardık. Genç sanatçılar bölümünde falan. Üniversitelerde o yıllarda beni dinleyen çok Türk vardı. Yani hep her üniversitede böyle okuyan birkaç yüz Türk olurdu çeşitli bölümlerde. Abi Türk sanatçısı gelmiş, belki adımı ilk kez duydum. Ben de 23-24 yaşındaydım. O dönemlerden beni dinlemiş olan çok Amerika'da insan var. Yani hatta ben Instagram'da görüyorum. Ben sizi 1996 yılında filanca işte North Carolina Üniversitesi'nde dinlemiştim yazıyor filan. Hoşuma gidiyor bu. Yani bu aslında bir 30-40 yıllık şeyi de var, hikayesi de var. Amerikan seyircisiyle, Amerika'da yaşayan Türklerle. Evet. O yüzden bir dönem orada da yaşadığınız için tabii daha farklı hikayeler de gelişiyor. Amerika turnesi var, Avrupa devam ediyor, Asya'da çok seviliyorsunuz, orası da devam ediyor. Yılda yine 100'ü aşkın, Evet, 130'a biraz yaklaşık konser. 2026'da yavaş yavaş durultmaya, azaltmaya başlıyorum konser sayımı. Daha çok düşünsel üretime, bestelere, albümlere, kalıcı şeylere ve yine bütün dünyanın bütün ülkelerine turneler yaparak ama yılda 130'da 130 konserde bir insanın bir hayatı kalmıyor. Evet. Yani 80 olursa her şeyi daha iyi de yapabileceğimi düşünüyorum. Kendime daha çok zaman olacağını, hayata daha çok zaman. Evet. Sonuçta ben de 30-35 yıldır yılda 100-130 konser yapıyorum. Bu kadarın yani bir hedefim artık yok. Daha fazla konser vereyim filan gibi bir hedefim kalmadığı için olan hedefleri kendim koyup onları dünyaya bölüştürmek istiyorum. Evet, şimdiki hedef ne Fazıl Bey? İşte oraya Azaltmak. gelecektim. 2025 yılı benim piyanoya başlayışımın ve piyano başında oluşumun 50. yılı. Evet. 5 Ocak günü İzmir'de bunun ilk konser oluyor. 5 Ocak da özel bir tarih. Çünkü hakikaten 5 Ocak 1975 gününde Mithat Hoca ile Mithat Fenmen'le ilk piyano dersime başlamıştım. Böyle bir karlı Ankara günüydü. Babamla gitmiştik. Hatırlıyorum o ilk dersi. Mithat Fenmen bir pedagogtu. Enteresan da bir adamdı. Beni hem besteci hem piyanist olarak yetiştirdi. Her derse işte doğaçlamalar, improvizasyonlar, bugün ne gördün anlat piyanoyla filan. Yani çocukla oynar gibi ama işte o öyle bir besteci oluşu. Bestecinin atılması lazım. Doğaçlamaların içine hiç bilmediği şeyleri ben şöyle bir şey yapayım da işte sokaktaki şu olayı anlatayım diyebilmesi lazım müzikle. Bu 50 yıllık serüven tabii dünyanın her yerinde konserlere işte gençlik yıllarında dünya birincilikleri vesaire başlayan o benim konser hayatım ve ünüm bütün kıtalara yayılan talep. Yani burada bahsettiğimiz şey 130 kere aslında insanların dünyanın her kıtasında gösterdikleri talepten de bahsediyoruz. Bir besteci olarak ve bir de piyanist olarak yani ikisini beraber yürüterek iki ayrı Fazıl Say'ın da olduğu bir durumunu oluşturduk. Ben olmadığım konserlerde, bilmediğim şehirlerde insanlar benim konçertolarımı, senfonilerimi de çalabiliyor. O da müziği eserlerimi. Kendi konserlerimde kendi bestelerimi çalma oranımı çok arttırdım. 2025'te bir işte bu 50. yıl şeyine bir de piyano konçertosuyla orkestralarla çalacağımız. Ama 5 Ocak günü İzmir'de yapıyoruz evet. konseri. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde. Ahmet Adnan Sanat Merkezi'nde İzmirlileri bekliyoruz. Ben aslında bir 50. yılı yapacağım gibi bir planım yoktu. 5 Ocak tarihini de sonradan aklıma geldi. Ya evet 5 Ocak 1975, 5 Ocak 2025. Neredeyim o gün?
kayıttayım. İzmir'de biliyorsunuz ben bütün albüm kayıtlarımı İzmir'de Evet. yapıyorum. Bu demin bahsettiğimiz Klaros, İnsan, Küçük Karabalık hepsinin kayıtlarının olduğu Cypress Say 4'ü Evet. 2025'te çıkmak üzere yapacağız. Ve çok değerli flüt sanatçısı Aslan Ant'la da bir albüm yapacağız. Orada da bir eserim var. O albümde bizim için bestelediğim Bosporus Romans. Onun da kaydı var ve diğer klasik besteciler. Dolayısıyla o konserde bu yeni eserlerin hepsini kendim çalacağım ve Aslan Ant'la beraber de konserin sonunda bu flüt ve piyano için olan yeni eserim de var. İzmir'deki konserimiz böyle. Evet. İzmir'i seviyorsunuz Fazıl Bey. Adnan Saygun Türkiye'nin en güzel salonlarından biri. Belki de en Akustik güzeli. çünkü, evet. Akustik olarak çok önemli benim için tabii. Dediğim gibi yani Warner Classics'e CD yapıyoruz ve Evet. en iyi ses ödülünü alabiliyor CD. Anlatabiliyor muyum? Ya bu değerli bir şey. Türkiye için de bir değerli bir şey. Biz kayıtlarımızı orada yapmaya devam edeceğiz. Seviyorum da. Ben geçen yaz da yaptım. Albümler çıkacak. Biliyorsunuz albümü kaydettikten sonra 1,5-2 yıl sonra çıktığı olabiliyor. Tabii. Sırası gelince albüm çıkıyor vesaire. O yüzden de siz sürekli mesela gelirken de baktım 2024'te 4 ya da 5 parça ya da albüm yüklenmiş. Hiç durmuyorsunuz. Onların bir kısmı dediğiniz gibi belki birkaç yıl önce kaydedildi ama sırası gelince yavaş yavaş. Aynen bu yıl çıkanlar sabah ve akşam albümlerinde sabah dinlenen Sabah, müzikler, akşam dinlenen şeyler konuşmuştuk sizinle. Morning ve Evening CD'leri. Bir tane Üzgün Kuşlar çıktı. Fransız besteciler Debussy, Ravel, Couperin. Benim kendimin çalmadığım ama eserlerimle dolayısıyla bizim prodüsörlüğünü yaptığımız flüt eserlerim var. Bülent Evci'nin çaldığı. Behzat Cem Gönenç'in çaldığı gitar eserlerim var vesaire. Bunun yanında yani yurt dışında da filanca duo, Dört Şehir Sonatı'nı kaydetmiştir. Bilmem ne firmasından çıkmıştır. Yani onlar bize zaten çıktıktan sonra haberimiz oluyor ama kendi bestem olduğu için biz de o tanıtıma, promosyona katılmak istiyoruz tabii ki. Üzgün Kuşlar. Son zamanlarda benim en çok dinlediklerimden bir tanesi. Böyle çok iyi geliyor. Özellikle sabahları daha böyle sakinleşmek için. Sakin bir müzik. Sakinleşmek için empresyonisti, kullanıyorum aynen. özellikle. Çok da iyi geliyor doğrusu güne daha sakin başlamak açısından. Çünkü gündem insanı alıp başka yerlere götürebiliyor. Evet. Şimdi İzmir'deki konserin 50. yıl olması sebebiyle çok önemli ve adı da çok güzel. Piyano başında 50 yıl. Çok güzel Aynen. bir isim kullanmışsınız orada da. Bunu Türkiye'nin başka yerlerine yapmayı da düşünüyorum ben. Ne güzel. Yani piyano başında 50 yıl Ankara'da, İstanbul'da da olmalı. Yani ben sadece Kesinlikle, İzmir'de bence de. yani hatta Ankara'da olması çünkü ben Orada o 50 yıl önce 5 Ocak'ta ilk yılımda piyanoda Mithat Hoca'yla Kızılay'daki evinde onun. Yani en anlamlısı Ankara olur Evet. diye düşünüyorum. Ama hayatımda ben çeyrek asırdır İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da da olmalı tabii Evet. ki. Bir de bu 50 yılın hikayesini bilen çok insan var Türkiye'de. Benim yani bir Fazıl Say konserlerine giden, sürekli giden ya da bir kere gitmiş olan veya gitmek isteyen olan çok insan var. Onlara da bir selam olsun olacak yani. Benim hikayemi bilen çok insan var. Doğu Batı arasında bütün dünyadaki konserleri, besteleri yani bir şeyi de biliyor insanlar. Bir şeyi de biliyordur yani. Dolayısıyla bunu da bir kutlama demeyelim de bahsetme olarak geçireceğimiz birkaç konser yapmak daha istiyorum Türkiye'de. Evet, herkes kendi şehrine gelsin ister tabii bu arada. Piyano başında 50 Yani yıl. zaten Türkiye'de biliyorsun ki yani birçok yere gidiyoruz. Yani Evet. dağ başına falan da Evet, gidiyoruz evet. gerekirse. Kaz Dağları'na, Doğru. Munzur, Tunceli'ye vesaire. Yani Sivas'a, köylere, Arguvan, Malatya falan her yere gittim. Bütün Karadeniz şehirleri veya Anadolu'nun güney şehirleri vesaire, Orta Anadolu hepsini. Evet. O yüzden sürprizler olabilir belki diye düşünüyorum ben 2025'te Yani de. bu 50. yıl şeyini bir resitalimizde daha taşlandırmak gerek belki. Evet, aynen öyle. Peki bu 50 yılda Fazıl Bey yani pek çok hayalinizi gerçekleştirdiniz diye düşünüyorum ama gerçekleşmeyen hayaliniz kaldı mı? Yapmadı yani şunu yapsaydım iyi olurdu. Bundan sonra şunu yapmak istiyorum dediğiniz bir hayaliniz var mı? Bir müzisyen olarak
kültür sanattaki bir insan olarak ben elimden geleni yaptım. Başarılı bir grafik çizdik. Gençlik dönemlerinde dünya birincilikleriyle başladı. Yani etik olarak ilerledim ben. İşte dünyanın her yerine konulan konserler, artan talep vesaire. Avrupa'da yani bütün konser salonları. Yaptığımız albümler nice ödüller hepsini kazandı. Yani Evet. 60-70 albüm ödülü benim şeyimde. Artık o kadar çok kazanmışız ki herhalde yani son yaptıklarımızda ben de istemiyorum. Kimse de bana vermeyi düşünmüyor. Başkaları da kazanmalı biraz ödül. Yani biraz da öyle olmalı Evet. yani bu iş. Şöyle düşünüyorum. Yani ben elimden geleni yaptım. Hayal ettiğimin daha fazlasına ulaştığımı ben düşünüyorum. Çocukken hayal ettiğimi ya da gençken hayal ettiğimi. Yani 25 yaşındayken ki Fazıl kendine sorsaydı 55 yaşında nerede olmak istiyorum? Herhalde olmak istediği yerin daha fazlasındayım diye düşünüyorum. Tahmin etmeyeceğim kadar büyük yükseklikler. Özellikle kendi memleketimde de var. Değil mi? Kaz Dağları'nda bir konser verdik. 50 bin kişi geliyor filan. Muhteşem. Yani bunlar benim hayatımın şeyleri oldu. Yani başlıca milestone'ları da oldu. Şu Kara Toprağın, işte bazı balatlarımın, işte bazı ilk şarkıların, Nazım Oratoryosu'nun falan bu kadar büyük kitlelerce bilinmesi bir hayaldi belki. Ama oldu, gerçekleşti. Dolayısıyla çoğu gerçekleşmiş olan bir şeydi. Kalan şey ne olabilirdi bilmiyorum ama ben üretmeye, daha iyisini yapmaya ve bu bildiğim yolda gitmeye devam edeceğim. Dünya değişiyor. Popülist ve ne bileyim klasik müziğin azaldığı, hip hop'un çoğaldığı bir dünyaya dönüşüyor. Büyük yaratıcılıkların daha az değer gördüğü ama 7 saniyeliğine meşhur olmanın veya işte cinsiyet kullanılarak yapılan müziğin görselliğinin vesaire popülist dünyada kültür sanatla eşit kalabilmek, hala emek veriyor, hala da başarıyor olabilmek aslında bir mucize. Kesinlikle. Ve bunu tek başına, belediye yok, arkamda devlet yok, sponsor yok, holding yok, hiçbir şey yok. Bunu kendimiz halkla beraber yapıyoruz. Bu zor. Bu bakımdan elimden geleni güzel de bir ekibim var. Ya, Türkiye'de de, dünyadaki menajerliklerimde ekiplerimizle çok iyi çalışarak yapmak istediğimizi, kalıcı kılmak istediğimizi kılıyoruz diye düşünüyorum. Ben artık küçük bir dükkan gibi üretmeye devam edeceğim. Dediğim gibi çocuklar için müzikler, her enstrüman için müzikler, besteci olarak kaydetmediğim, daha nice kaydedeceğim klasik müzik eseri de var. Onları da kaydedeceğim. Arada bir değişik projeler, işte cazla ilişkili, aynı Dünya Anne'de Evet. geçen yılki Çok Kadın başarılıydı Şairler o da. projemizde Ferit Otman'la, Serinat Bağcan'la buluştuğumuz vesaire. Bunlar da devam edecektir ben yaşadığım sürece. Ama geldiğimiz nokta fena değildir. Fena değil Fazıl Bey. Muhteşemsiniz. Neticede tüm bunları 50 yıla sığdırmak ve dünyaca ünlü hem besteci olarak hem piyanist olarak dünyaca ünlü bir sanatçı olmak ve tüm bunları yaparken sizi bence diğer sanatçılardan ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de siz memleketle ilgili, dünya ile ilgili iyi olacağını düşündüğünüz ne varsa onu söylüyorsunuz çekinmeden. Çoğu sanatçı bundan çekiniyor. Konser alamam, konser yapamam, belediye destek olmaz. Şu olur, bu olur. Yani haklı tarafları da var kendilerince. Ama siz bunlardan asla çekinmiyorsunuz. Doğruyu doğru diyorsunuz, yanlışa yanlış diyorsunuz. Bu çok önemli bir özellik bence. Yapmak zorunda kalıyoruz. Ben Türkiye'deki herhangi bir pop müzik sanatçısı gibi sadece Türklere müzik yapmadım. Benim Almanya'da bilmem ne orkestrasıyla Mozart Konçerto'da kaydediyorum. Amerika'da New York Philharmony ile Gershwin kaydediyorum. Yani benim global bir ve evrensel bir müziği yapıyorum.
Sadece Türkçe dilinde de yapmıyorum. Enstrümanın dili evrensel müziktir. Değişen bir dünyadan bahsettik. Tabii ki bir numaralı sorun benim karşıma çıkan bu 50 yıl boyunca o ön yargılar oldu. Batılıların doğuya karşı ön yargıları. Evet. Yani Türk olduğun için küçümsendiğin, Türk klasik müzikten ne anlar, Türkiye'de piyano mu var, bunlarla çok karşılaştık ve bu ön yargıyı kırmanız öyle çok zor bir şey. Kırabiliriz ama müthiş bir sanat şeyi yapmamız lazım, eser. Verdiğimiz her konserin hakikaten Batılıları da ya bu bizimkilerden bile iyi çalıyor dedirtmemiz lazım. Yani biz 2 kere daha iyi olmak kere, zorundayız Batı'da. Kolay bir rekabetten bahsetmiyorum. Dünyada hakikaten çok iyi müzisyenler, çok iyi piyanistler var. Hepsi meslektaşlarım. Çok yüksek bir seviyede ama özellikle son 20 yıl Asya'dan gelen Çinliler, Koreliler, Japonlar yani çok acayip bir seviyedeler. Onlarla rakibiz biz. Evet. Aynı salonlarda çalışıyoruz. Biz de dolduruyoruz salonu. Biz de 20 dakika ayakta alkışlanıyoruz. Bunu başarması zor. Bu önyargıyı yenmek zordu çünkü. Türk olmak. Türkiye'de de vay işte Gavur İzmir vaziyeti. Yani benim yaptığım müzik Batı müziği, o bizim müziğimiz değil diyen önyargıyı, Evet. köhneliği, bununla mücadele etmek zorundayız. Gerekirse buna sosyal deyin, gerekirse siyasi deyin. Onların önümüzü tıkadığı, yaşamımızı kabullenmediği, sanatımızı kabullenmediği, ilgilenmediği ve yok saydığı çıkmaz sokaklarda da iktidarın değişmesi halinde bu çıkmaz sokak tekrar açacaksa iktidarın değişmesini desteklerim. Yani neyi destekleyeceğim, anlatabiliyor muyum? Yani bu siyasi olmak ve dolayısıyla da daha fazla hedef haline gelmek anlamına geliyor. Maalesef geldik. Gelmek zorunda, başka yolu olmadığı için geldim. Yani kendimle bunu turnelerimde yalnız kaldığımda bazen hesaplaşıyorum. Yani hiç girmeyen meslektaşlarım var. Bu 30 yıldır tek kelime laf etmemiş. Sadece piyano çalıyor filan. Chopin'in de çalıyor falan, bir şey dememiş. O mu daha iyi, benim yaptığım mı daha iyi diye kendime düşün. Ben zorundaydım, bu bir. O zorunda mıydı? Değildi. Çünkü Fazıl Say'ın geldiği noktada değil. Evet. Dünyadaki ön yargıyla çatışan noktada olsaydı Türkiye'dekiyle de çalışmak zorunda kalacaktı. Dolayısıyla yaptıklarım yanlış vesaire, bunun muhakemesini yapamam ben şu anda. Hayatımızda doğrularımız oldu, yanlışlarımız oldu. Tartıda tartıdır yani. Kavgalarımız oldu, bizi sevenler oldu, o kadar sevmeyenler de oluyor. Bu böyle. İlki de böyle. Evet. Herkesin çok sevdiği cicisi bilmem ne, böyle bir sanatçı olunmaz. Sanatçı Aynen. dediğin bazı şeyde birileri de nefret edecek, birisi de onu sevmeyecek, birisi buna bir laf edecek ve sanatçı da onlarla kavga edecek. Bu iş böyle. Evet, yani herkesin çok sevdiği olduğunda orada bir problem vardır. Eksiklik vardır ya da. Ve insan doğası olarak, daha Tabii. doğrusu doğada yaşayan bir canlının, kedi, Evet, köpek tabii. veya aslanın da, yani beni sevmeyen, ben de seni sevmiyorum oluyor. Doğası bu olay. Tabii. Yapay zeka değilsek olay bu yani. Aynen, insan çok Dolayısıyla insan. ben de kavgamı ediyordum yani, gerekirse. Yani CHP Genel Başkanı ile bile kendimi kavganın içinde bulduğum oluyordu. Ondan sonra dostluğun içinde bulduğum da oluyordu. Tabii, Yani tabii. şimdi Türkiye'nin dünyada tanınan kaç tane sanatçısı var ki? Orhan Pamuk var, Sezen Aksu var, belki Nuri Bilge Ceylan'ın Ama filmleri evet. bazı ülkelerde çok sevilir filan. Yani ben varım vesaire. Öyle çok da sanatçısı olmadığı için önemli kılmıyor ve her dediğimizde önemli oluyor. Bu her dediğimize dikkat etmemiz gerekiyor ama 32 yaşında, 37 yaşındaki genç bir insan da, yani ne bileyim, sokakta fotoğrafını çekiyor magazinciler bir tane kız arkadaşıyla falan. O zaman her dediğinin değeri de düşüyor biraz. Bütün bunları yaşamın kendisi olarak görmek lazım. Belki tuhaf gelecek ama bunlardan korunmadan yaşadığım için bana kaybettirdiği şeyleri de göz yummam lazım. Evet. Durum bu.
Ya siz aslında tüm bu anlattıklarınızdan da anladığımız üzere çok insan olarak karşımızdaydınız. Yani sanatçı, besteci, gerekiyorsa piyanist, oydu, evet. Fazıl Aktivist. Say'ın aktivist Evet. Fazıl Say. Aynı zamanda işte aşık olan Fazıl Say, seven Fazıl Say, evlenen, ayrılan yani tüm, tüm insani yönlerimizle. Evlenen ayrılan tabii. İki kere öyle şeyler de oldu. Evet. Evet, dolayısıyla da bu da bence insanlara hani sevse de sevmese de sıcak ve samimi geliyor. Herkesin hayatı kendine sonuçta yani. Göz önünde olan yani sokağa çıktığımız anda peşimize kamera, paparazzi bilmem ne takılan bir hayatta da yaşıyoruz aynı zamanda. Ne yapalım? Evet. Ama aynı zamanda havaalanında uçak beklerken 7 kişi gelip selfie çektirmek istiyor filan. Bu da bir gurur. Nereden biliyor olacaktı bir tane klasik müzik piyanistini? Hannover uçağına giden Türk işçisi veya Alman iş adamı. Anlatabiliyor muyum? Evet, o yüzden de sizin yine farklı yanlarınızdan biri de bir klasik müzik besteci ve sanatçısının, piyanistinin bu kadar ünlü olması. Ülkemizde çok rastlanır bir şey değil. Keşke hani daha çok dünyaca ünlü sanatçımız olsa ama bu şimdi kolay bir şey değil. ünlü olmanın formülünü yolu o mağara açıldığı için Evet. şu anda daha kolay ünlü olmaya başlayan genç Türk sanatçılar da var. Bir yol açıldığını düşünüyorum ben. Kesinlikle öyle. Yani bu mücadele kafayı gözü kırdıysak da bir şey değdi yani şu anda arkadan gelenlere merak var. Boşuna kırmadınız bence. Bu da bir Fazıl Say gibi olacak mı diye 15 yaşındaki çocuğa bakılıyor şu anda. Bakılıyor, evet. Evet. Bu önemli Evet, bir şey. çok. Bizim Farkındalık zamanımızda gelişti. bakılmıyordu mesela. Her şeyi kendimiz yaptık. Çünkü sizden önce o yol öyle açık olmadığı için öyle bir beklenti yoktu. Şimdi ama her çocuğa belki de Fazıl Say olur mu acaba diye bakılıyor. Evet. Öyle bakılması onların Evet. üzerine titrenmesine sebep Doğru, oluyor ve çok da büyük emekler veriliyor çocuklara. Tam da oraya geliyordum. Ya öyle bir yol açtınız ki aslında en çok bizim bilenen Noah'cı kızlarla, arkadaşlarımla, yudumlar. Yudum ve Selin'le bunu konuşuyoruz. Onlar hep söylerler. Yani biz Avrupa'da ya da dünyada nereye gitsek Fazıl Say'ın ülkesinden geliyorsunuz diye bizi karşılıyorlar ve herkes bağrına basıyor ve bütün kapılar bize açılıyor diyor. Bu ne kadar önemli, ne kadar kıymetli bir şey. Ki Can Çakmur şimdi hatta Can babanızın ödülünü de aldı. Ahmet Say ödülünü de aldı. O öyle. Yani ve daha birçok canlar da geliyor arkadan tabii. Bir sürü geliyor. Evet. Eren Düzenli var 15 Evet. yaşında harika çalıyor. Şimdi bunların Can Çakmur'da ve Eren Düzen'de ben o etik gelişimi görüyorum. Can o kadar emek veriyor ki çalışmaya, yeni eserler öğreniyor, kayıtlara giriyor. 10 tane CD yaptı daha 26 yaşında çocuk. Profesör oldu Londra'da falan. Yani etik ve liyakatli akademisyen eğitimini tamamladı ve kendi eğitimci oldu. Bu çok önemli bir şey ve düşüne taşına bir şey yaparak müziğini yapan bir çocuktan bahsediyoruz. Bunun Fazıl Say'la ilgisi olmaması lazım. Can Çakmur'un oldu o şey zaten. Evet o da Fazıl Say'ın ülkesinden. Fazıl Say da Can Çakmur'un ülkesinden ama iki böyle devam etmesi lazım. Eren Düzenli geliyor işte 15 yaşında bir çocuk. Var da işte piyanistler Ümit Vade'den Can Saraç, İlgün Bürke falan. Bizim yani Türkiye Hotanto kabilesi değil. Bu ülkeden bir şeyler çıkacak. Çıkar. Her zaman çıkacak. Tesadüfen bile çıkar. Türkiye öyle bir yer. Evet, saygunların ülkesi neticede burası. Tüm bu açtığınız yolda, gösterdiğiniz hedefte arkadan gençler de sizi takip ederek ne güzel ki artık kendi isimleriyle evet Can Çakmur olarak Can orada ve çok güzel sanatçılarımız Nil Vendetti var. Var. Yine o da bence sizin bizim ülkemize Tabii, kazandı. tabii, Çünkü tabii. sizden önce biz Nil'i tanımıyorduk. Ben onun mentoruyum. Evet, Aynen. evet. O yüzden çok güzel gençler yetişiyor. Tüm bu 50 yıl için, bize kattıklarınız Ben için, tüm teşekkür müziğiniz ederim, sağ için, olun. tüm bu emekleriniz için evet çok kırıldığınız oldu, yorulduğunuz oldu ama Türkiye'de sayenizde bir klasik müzik bilinci de daha çok yerleşti diye düşünüyorum. Kaybolmadı en azından. Evet. Kaybolmadı, Var yerleşti, olmaya güçlendi. devam ediyor. Aynen Evet. ve tüm o sosyal medya paylaşımlarınızla, bu samimi duruşunuzla da bu artarak devam ediyor. Hem bu röportaj için çok teşekkürler. teşekkür ederim. 2025'te inşallah çok güzel gelsin, 50. yılınızda nefis geçsin. Eminim çok güzel eserlerle de biz önümüzdeki yıl buluşacağız tekrar. Tamam.
Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, Aysun Özde Başka Şeyler'de bugün benim çok çok sevdiğim, çok çok kıymetlimiz sevgili Fazıl Say'ı ağırladık. Yine bir yıl sonu konseri öncesi. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.